Merhaba, ben Irmak Suveri Cora. Kanalıma uzun süredir kanalın konseptine dair uzun bir video çekmemiştim. Yatay bir video yüklememiştim biliyorum. Ama unutmayın ki her hafta artık canlı yayın yapıyorum. Her hafta bir gün aşağı yukarı bir saat süreyle hem film önerileri yapıyorum hem de sizin kamera arkası, film sektörü, dizi sektörü, reklam sektörü bunlarla ilgili veya tamamen alakasız hayata dair sorularınızı cevaplayarak sohbet ediyoruz. Canlı yayınlarımı eğer kaçırdıysanız kanalıma gidip canlı yayınlar bölümünde playlistte geçmişte yaptığım canlı yayınları görebilirsiniz. Orada önerdiğim belli bir konsepte göre film ve dizi önerileri de var. Ve o canlı yayınlarda önerdiğim bütün film ve dizi önerilerini aynı zamanda ben bir IMDb listesinde topluyorum. IMDb demek daha kolay ama nedense ben böyle alıştım. İlk önce dostlarım için başlayıp sonra beni izleyenler için de devam ettirdiğim yaklaşık 350 kadar film ve dizinin toplandığı bir liste var. O listenin linkini de bütün canlı yayınlarımın altına koyuyorum. Canlı yayınlarımı kaçırmak istemiyorsanız ne yapıyorsunuz biliyorsunuz. Hemen bildirimlere basıyorsunuz. Şimdi bu videonun konusu kısa filmcilerden bazı sorular geldi. Bunlar güzel sorulardı. Bunları yanıtlayacağım. Ayrıca yine film sektörüyle alakalı sizlerden gelen bir iki tane soru daha var. Onları da yanıtladığım bir video daha çekeceğim. Genellikle herkesin ortak ve sıkça sorduğu soruları ben toparlayıp bir video haline getiriyorum. Hani herkese tek tek cevap veremesem de çokça yorumlara yazılan soruları toparlıyorum. Bu videoları kaçırmamak için bana abone olmanız gerekiyor. Artık ablanız da söylüyor. Bana abone olun. Bakın bu kanalda eğer bu video ilk defa karşınıza çıkıyorsa çok şanslısınız. Bu kanalda size kimsenin vermeyeceği sırlar, kimsenin vermeyeceği mesleki tüyolar var. Hemen gidiyorsunuz. Film sektörü ve kamera arkası diye koskocaman bir playlistim var. Beni ilk defa görüyorsanız onu izlemeye başlıyorsunuz. Mutlaka bir şeyler kaçırmışsınızdır. Bir sonraki videoma kadar oradan bir sürü şey izlersiniz. Ayrıca da Udemy'de online eğitimlerim var. Video çekim teknikleri eğitim çok eskide, ondan bahsetmiyorum. Bayağı 5-6 sene önce yayınlamıştım. Ama yeni bir eğitimim var. Yeni başlayanlar için, özellikle dikey video içerik üretecek olanlar için TikTok içerik üreticiliği online kursum var. Satın alıyorsun, zaten bir kahve parası, bütün öğrenciler erişsin diye. Ayrıca kanalıma katıl üyesi olanlara eğitim kategorisinde üye olduysanız ücretsiz olarak zaten kod yolluyorum. Öğrenciyseniz benden %50 indirim isteyebilirsiniz. Ama bunun için en az izlenen videomun altına yorum yazın ki göreyim. Hemen videoya geçeceğim ama öncesinde size bir şey göstermek istiyorum. Fişini bağlamadım. Ama YouTube'dan bana neon bir lamba geldi. Düzenli canlı yayın yaptığım için ve bir challenge'a katılmıştım. Sonrasında bunu kazandım. Çok hoşuma gitti. Bütün YouTuber'lar gibi ben de buna kadrajda yer vermek isterdim. Fakat bağlayabileceğim bir elektrik bağlantısı yok. Evimin stüdyo olarak kullandığım beyaz duvar köşesinde yine bunu koyabileceğim bir şey yok. Şu arkada gördüğünüz büfeye koyayım dedim. Orada da çok kelalaka durduğunu hissettim. Neyse ileride belki yer veririm. Ama şimdilik böyle göstermek istedim size. Biraz görmemiş gibi oldu ama bu hevesimi de sizinle paylaşayım istedim. Bu arada bugün kabarık saç, kötü saç günümdeyim. Ama yapacak bir şey yok. Güzellik içeriği çekmiyorum sonuçta. Evet, şimdi bu kadar gevezelik yeter. Esas konumuza geçelim. Bu videoda detaylandıracağım 2 tane soru var. Size okuyorum. Sorumuz şu: çekeceğimiz kısa filmi nasıl ve nerede değerlendirebiliriz? Bu bir. İkincisi, kısa filmimi nereye satabilirim? Vizyona girer mi? Bütçe desteği nereden alırım? Şimdi bunlara girişiyorum. Benim kısa film çektiğim yıllar çok eskide kaldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sinema okurken ve mezun olduktan sonra bağımsız kısa filmler ve belgesel yapmıştım. Bunları o dönemde bile yollayabileceğimiz bir sürü festival vardı ama başvuru süreçleri çok zordu arkadaşlar. O zamanlar dijital teknoloji bu kadar hızlanmamıştı. Bu kadar yüksek kalitede veri akışı sağlanamıyordu. Festivaller kurum olarak tam olarak buna uyum sağlayamamıştı. Ama şu anda kısa filmciler çok şanslı. Hem filmlerinizi biraz daha düşük bütçeye
mal edebiliyorsunuz. Hem de film bittikten sonra festivale, yarışmaya, herhangi bir yere yollayacağınız zaman dijital olarak internetten tek tuşla, tek tıkla bunu yapabiliyorsunuz. Çektiğimiz kısa filmi nasıl değerlendirebiliriz sorusunun akla gelen ilk yanıtı tabii ki festivaller. Bazılarınızın festivallerden sıtkımız sıyrıldı, çoğuna seçilmiyor ya da işte lobicilik var falan filan dediğinizi duyar gibiyim. Ya kısa film alanında bu kadar böyle değil. Bence yılmadan ne kadar festival buluyorsanız hepsine yollayın. Yurt içi de yurt dışı da fark etmez. Türkiye'deki festivallere, tarihlerine, başvuru koşullarına internetten çok hızlı bir şekilde bir Google araması yaparak zaten ulaşabilirsiniz. Yurt dışındaki festivaller içinde, yani global dünyadaki festivaller içinde Film Freeway diye bir site var. Buraya yazıyorum. Film Freeway sitesi tamamen buna adanmış bir veri tabanı. Dünyadaki bütün festivalleri görüp oradan profilinizi doldurup film girişlerinizi yapıp hepsine başvurabiliyorsunuz. Tabii bunların ücretli olanları var, ücretsiz olanları var. Ne yazık ki şu anda dolar, bu videoyu çekerken dolar ne kadar? 40'ın üstünde galiba şu anda, bakmayayım. Neyse. Sonradan izleyenler için moral bozucu olmasın. Çünkü ben 3 sene önceki videolarımı kısa filmle veya senaryo ile ilgili falan videolarımı izlediğimde şey diyorum. Dolar çok yükseldi. 8 lira falan. O kadar moral bozucu oluyor ki bunlar. Neyse, moral bozmuyoruz. Eğer kısa filminizin bütçesine festival başvuruları ve çekim sonrası masrafları dahil etmediyseniz şu anda hemen bir lamba yansın, bir ampul yansın zihninizde. Not alın beni izlerken. Çünkü bütçeye bunu da dahil etmeniz gerekiyor. Yani en ucuz festival başvurusu global anlamda 5 dolarsa en pahalısı, en prestijlileri işte Avrupa'daki festivaller falan ya 250-300 dolara çıkan bile var. Ve bu kısa film ücretleri, aman tanrım. Ben zamanında şey istiyordum, indirim istiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Uzun metraj bir belgeselim vardı ve dünyada ve Türkiye'de bazı festivallerde gösterildi. Ama ben çoğuna yollayamamıştım bile yani. Ancak param yetenlere yollayabilmiştim. Birçoğundan da indirim istemiştim. Hepsine üşenmeden e-mail yazdım. Ülkedeki durumu açıkladım ve indirim kodu istedim. Birçoğu da verdiler sağ olsunlar. Sonra diyelim ki bir film festivaline seçildiniz. Türkiye'den örnek vereyim, bir tane de Avrupa'dan örnek vereyim. Diyelim ki Antalya Uluslararası Film Festivali'nin kısa film bölümüne seçkiye alındı filminiz veya işte finalist oldu, yarışmaya girdi. Sizi oraya davet ediyorlar. İster İstanbul'da yaşayın, ister başka bir şehirde yaşayın. Ne yapın edin, oraya gidin. Yönetmenseniz de, görüntü yönetmeniyseniz de, o filmde oynayan bir oyuncuysanız da takip edin. Yönetmenle ilişkinizi kesmeyin, kısa film çeken yönetmenle. Bu bölüm bir anda oyunculara tavsiye olarak atladım ama bunlar önemli. Yönetmenle ilişkinizi kesmeyin çünkü festivalde ekipten birkaç kişiyi davet etme hakkınız oluyor. Yönetmen genellikle kendi gidiyor ama yanında 2 ya da 3 kişiyi götürebiliyor. Buralar, bu büyük olan festivaller size konaklama da veriyorlar. Yani oradan bir otel ayarlanıyor ve para harcamadan kalabiliyorsunuz. Ayrıca o festival boyunca diyelim ki bir hafta sürüyor. Bütün filmlere giriş hakkınız var. Bütün filmleri izleme hakkınız var. Tamamen ücretsiz ve orada çok güzel etkinlikler oluyor. Çok güzel gezdiriyorlar sizi. Akşamları kokteyller oluyor. Başka kısa filmcilerle tanışıyorsunuz. Çok fazla bilgi, deneyim ve kültür alışverişi yaşanıyor. Oyuncular için de network yapma şansı yaşanıyor. Yönetmenler için de network yapma şansı var. Orada hayran olduğunuz bir uzun metraj film yönetmenini görebilirsiniz. Çok beğendiğiniz, hayran olduğunuz doğayan bir oyuncuyla tanışabilirsiniz. Belki bir sonraki film için onu ikna etmeye çalışabilirsiniz filan. Ama bence yine de yönetmenler için oradaki fırsat sınırlı. Esas oyuncular için bir altın madeni. Burada yine oyunculara tavsiye, eğer genç bir oyuncuysanız Allah aşkına kast ajansı kapılarında sürünmeyin. İlk yapacağınız şey kast ajans değil. İlk yapacağınız şey sizin birkaç tane, hatta mümkün olduğu kadar çok kısa filmde rol almanız, hatta başrol oynamanız. Bunun için kısa filmcileri buluyorsunuz. Okulunuzda okuyan sinema öğrencileri buluyorsunuz, yapışıyorsunuz, tamam mı? Bu festivallere eğer siz davetli değilseniz dahi para bulup gidin. Ya o ekiple birlikte gidin. Bu deneyim size hayatınız boyunca, mesleğin ilk yıllarında çok fazla şey sağlayacak. Bunu unutmayın. Yurt dışı için ise
Yurt dışındaki festivallere finalist olduğunuz veya seçkiye seçilip gösterime girdiğinizde ise her festival kısa filmcilere fon ayırmayabiliyor. Yani onların masraflarına fon ayırmayabiliyor. Ama 20 yıldır 25 yıldır düzenlenen köklü kısa film festivalleri ve yarışmaları genellikle kısa filmcilere davet ediyorlar. Bir bölümü hem konaklamasını karşılıyor hem yolunu karşılıyor. İtibarlı bir festivalse ve maddi olarak sorunu yoksa. Bir bölümü sadece konaklama veriyor ve vize için bir yazı gerekiyorsa öyle bir şey sağlayabiliyor. Uçak biletinizi kendiniz alıp gidiyorsunuz. Bir bölümü ise bu son dönem bağımsız belgeselimle, uzun metraj belgeselimle davet edildiğim bütün global festivallerde ne yazık ki böyleydi. Diyor ki ben seni davet ediyorum, vize yazını veririm ama masraflar sana ait. Ay ve o dönem yani o kadar istemiştim ki gitmeyi. Özellikle Berlin'de ve İngiltere'de belgesel filmim seçkiye kabul edilip finalist olduğunda gidememiştim. Ya otel masrafını da karşılamamışlardı uçakta. Hiçbir şey yoktu ve yeni doğum yapmıştım. Kızım ufacıktı, onu bırakıp gidememiştim. Hani şimdiki aklım olsa tabii ki bebeği bırakıp asla gidemem ama masrafları karşılamıyor olsa dahi Berlin'e en azından mutlaka giderim şu anki aklımla. Ama şu anda belgesel projelerimi böyle bilgisayarımda tutuyorum. Şu anda biraz ülke karışık, siyaset karışık, ekonomi karışık. Yani insan gerçekten odaklanamıyor veya ne yapacağım ki, ne için yapacağım ki? Oradan girse başka birine dava açar. Buradan girsem başka bir... Ya o kadar nötr, anne çocuk temalı bir belgeselde bile şu an ben bir kadın filmci olarak bunu düşünüyorum ya. Şu bilgisayarda 3 tane 4-5 bölümlük belgesel serisi oluşturabilecek veya uzun metraj bağımsız yine festivallere katılabileceğim belgesel projelerim var. Ve böyle pauslanmış şekilde duruyor. Çünkü düşündükçe diyorum ki niye yapayım ki ya şu an? O dava açabilir, buradan siyasete dokunabilir, buradan mafyaya dokunabilir. Böyle böyle paranoyak düşüncelerle. Neyse gençlere bunlar lütfen moral bozucu olmasın. Bunlar yetişkin problemleri. Siz öğrenciliğinizin, gençliğinizin tadını çıkarın. Zaten kısa filmler böyle hiçbir filtreye takılmıyor, merak etmeyin. Özgürce kısa filminizi çekin ve her yere yollayın. Şimdi gelelim ikinci sorunuza. Kısa filmimi nereye satabilirim? Vizyona girer mi? Bütçe desteği nereden alırım? Şimdi aslında bir önceki soruya cevap verirken bu sorunun da bazı yerlerine cevap vermiş gibi oldum. Bütçe desteği nereden alırımdan başlayayım, daha böyle sıralı gitsin. Geçmiş yıllarda çektiğim, 2 sene önce çektiğim bir video var. Onun linkini hemen buraya koyacağım, aşağıya da koyacağım. Kısa film çekmek için nereden para bulabilirim? Videomun içeriği tamamen bu. 5-6 maddede farklı farklı kısa filminize finans yaratmak, fon yaratmak için başvurabileceğiniz yolları bu videoda açıklamıştım. Ama şimdi herkesin aklına gelen başka bir şey söyleyeyim. Fon ya da senaryo yarışmasından bulabilirsin. Kültür Bakanlığı Sinema.gov.tr'nin her sene sanırım 2 kez açtığı hem kısa filmciler hem bütün sinemacılar için bir fon var. Demeyin ki A bana çıkmaz, A bana çıkmaz, A benim görüşüm şöyle, benim görüşüm böyle. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Bundan bağımsız düşüneceksiniz, tamam mı? O fon bizim Türk vatandaşları için hepimizin hakkı. Sinema öğrencileri, filmciler, sinemacılar, belgeselciler bizim için var o fon. Siz başvurmayacaksanız kim başvuracak? Tekstilciler mi başvuracak? İnşaatçılar mı başvuracak? Var böyle bir fon. Ön koşullanmaları bırakın. Başvurun. Siz başvurmazsanız tabii ki başkaları alır. Başvurursanız da seçilmezseniz de boş verin yani. Ben bir kısa filmim için Kültür Bakanlığı fonu almıştım. Onunla çekmiştim. Sonrasında 3 kez daha başvurdum. İkisi belgeselde, biri uzun metraj kurgu filmdi. Senaryoyla başvurmuştum. Ona da seçilmedi. Ne yapayım yani? Ama başvurdum. Başvurmazsanız çıkmaz. Piyango bileti almazsanız çıkmaz. Siz önce böyle oturduğunuz yerden fikir yürütmeyi bırakıp üretime geçeceksiniz. Aksiyon alacaksınız. Aksiyon aldıktan sonra çıkmazsa çıkmasın. Sen elinden geleni yaptın, çıkmadı. Böyle düşüneceksin. Bu da sende bir en azından zihnini berraklaştıracak, tamam mı? Vicdanını rahatlatacak. İlk seçenek bu Kültür Bakanlığı'nın fonu. İkinci seçenek senaryo yarışmaları. Hem Türkiye'de hem yurt dışında kısa filmciler için senaryo yarışmaları var. Eğer senin senaryon ilk üçe girerse para ödülü alıyorsun.
O parayla da filmini çekiyorsun. Al sana fıstık gibi doğrudan bir gelir kaynağı. Sonra vizyona girer mi demişsiniz. Vizyona girmez. Vizyona girmek eğer sinemalarda göstermek anlamına geliyorsa hayır. Türkiye'deki bilet alıp girdiğimiz sinema salonlarında kısa film oynatmak diye bir şey yok. Ama bazı festivallerin sinema salonları var. Yani festivallerin çoğu sinema salonlarında gösteriyor. Festivalin seçkisinde yer alırsan zaten Atlas sinemasında, işte Fransız Kültür'de, Beyoğlu sineması, orada burada senin filmin festival kapsamında perdede oynayacak. Bu da gayet güzel bir şey. Bu da gayet harika bir şey. Yani vizyon ticari bir şey ama perdede oynama şansı var. Nereye satabilirim? %80 ihtimal satamazsın. %20 ihtimal üzerinden para kazanmaksa maksat şöyle olabilir. Çok eskiden Blue TV, şimdi adını verdim ama reklam değil. Blue TV kısa film alıyordu. 4-5 sene önce galiba. Bir dönem kısa filmleri aldı. Hatta benim de okuldan bir arkadaşımın kısa filmine rastlamıştım orada. Bir dönem kısa filmleri aldı. Ondan sonra sanırım ki bir daha almadı. Zaten şu an artık HBO Max satın aldı Blue TV'yi. İstiyorsanız bir dijital platformlara yazın. Neler var? Gain var, Puhu var, Netflix var, Disney var, Amazon var. Ya bunların hiçbiri kısa film almıyor. Belki Gain alıyor olabilir. Yine de yazmakta fayda var. Kime yazacaksınız? Content bölümüne, dramaya, içerik bölümüne yazacaksınız. Büyük ihtimalle cevap vermeyecekler. Ama tanıdık bulursanız, yani o departmanda çalışan tanıdık bulursanız mailinize cevap verebilir. Kısa filminizin linkini yollarsanız izleyebilir, değerlendirebilir diyorum ama bunu söylerken ben bile inanmıyorum. Yani öyle çok yüksek umut beslemeyin. Ben hayatta bir kere gördüm işte dijital platform satın aldığını. Onda da birkaç sene önceydi. Ama imkansız değil. Ama yine de sizi umutlandırmış olmayayım. Sonra ne yapabilirsiniz? Abonelikli platformlara kendiniz koyabilirsiniz. Bu nedir? Patreon. YouTube Katıl, Vimeo var ama Vimeo'da da genelde müşteriler için falan kullanıyoruz ya da festivallerin screener linkleri, izleme linkleri için kullanıyoruz. Siz Patreon'u ve YouTube'u düşünün. Buralarda abonelikle üyelere özel olarak kısa filmlerinizi yüklerseniz az çok bir belki katkı sağlayabilir, bir bağış niteliğinde bir şeyler kazanabilirsiniz. Ama bu benim deneyimlediğim bir yol değil. Daha önce içeriklerimi Patreon'da yayınlamıştım. Aylık 10 dolar falan gibi komik bir rakam kazanmıştım. Ama bu içerikler film içeriklerim değildi. Evet, kısa film odağında bu videoyu toparladım. Yine kamera arkasına dair sorularınızı yanıtladığım bir video daha çekeceğim şimdi. Ama hemen hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar, bu konularla ilgili danışmanlık veriyorum ama mesajlara yetişemiyorum. Bana DM atmayın özellikle. Çok önemli bir sorunuz varsa YouTube'a gidin. En az izlenen videomu bulun. Bu aralar zaten az izleniyor. Çok rahatlıkla bulursunuz yani. En az izlenen videomun altına çok önemli olduğunu düşündüğünüz soruyu yazın. Mutlaka cevaplandırıyorum. Birkaç gün gecikmeyle cevaplandırıyorum. Ama gerçekten e-maillere, DM'lere yetişmem mümkün değil. Her ayrı mecradan onlarca soru geliyor her gün. Ayrıca ne bana ne tanımadığınız başka birisine sormadan, izin almadan sinopsis, senaryo, tretman yollamayın. Birincisi çalınabilir. Ben çalmam ama başkası çalabilir. Uğraşırsınız, moraliniz bozulur falan. İkincisi, kimsenin okumaya vakti yok. Gerçekten yok. Ben bütün bunlar için yardımcı olmak için 1 saat süreyle online görüşme yapıyorum. Sorularınızı cevaplıyorum. Ayrıca sinopsis, tretman, işte sahneler, senaryo, bunlarla ilgili takıldığınız şeyler oluyor. Yardıma ihtiyacınız olan şeyler oluyor. Senaryo ile ilgili şeyleri de online danışmanlık sırasında yanıtlıyorum. Senaryo eğitimi vermiyorum çünkü ben senarist değilim. Sıfırdan bir senaryo eğitimi vermiyorum. Veren yerler var, online eğitimler var. Daha önce öğrencilerimin ya da bana danışanların aldığı, benim de tavsiye ettiğim eğitimler vardı. Ama şu an onların hepsi kapanmış, bitmiş. Siz kendiniz ufak bir araştırmayla bulursunuz. Danışmak istediğiniz yerleri benden e-mail ile randevu alarak, bilgi alarak danışabilirsiniz. Videomu WhatsApp'tan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Her hafta canlı yayınlarımı beklerim. Bir sonraki videoda görüşürüz.